Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Menümde tavuklu çökertme kebabı, bal badem tatlısı, semizotu salatası ve köz sebze çorbası var. Hepsi birbirinden güzel tarifler. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak bal badem tatlısını yapacağız. Tatlıya şerbetini yapmakla başlıyoruz. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocakta 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatacağım. Şerbet pişerken tatlının hamurunu hazırlıyorum. 60 gram oda sıcaklığında tereyağı var kabımın içerisinde. Üzerine bir tane yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Normalde tatlının içerisinde badem yok ama adı bal badem tatlısı olduğu için ben biraz da badem eklemek istedim. 4 yemek kaşığı kadar toz badem ekliyorum ama eklemek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi normalde zaten badem yok içinde. Badem olarak da Metro'dan aldığım bu toz bademi kullanıyorum. Yarım paket kabartma tozu ekledim. Şimdi yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekliyorum. Benim hamurum 2 su bardağı kadar un aldı. 2-2,5 bardak. Siz de ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi tatlıları şekillendiriyorum. Daha sonra irmiğe batırıyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30 dakika, 30-40 dakika civarında pişiyor ama her fırın farklı olduğu için siz kontrollü pişirin. Tatlıların ortasına birer tane badem koyuyorum. Normalde bu da yok aslında ama ben koydum. Siz de isterseniz koyabilirsiniz. Koymasanız da olur, size kalmış. Şimdi tatlılar pişti. Başka bir tepsiye aldım. Üzerine şerbetini koyuyorum. Tatlılar ılık olacak. Şerbet de aynı şekilde ılık. İkisi de ılıkken koyuyoruz. Bütün şerbeti üzerine gezdirdim. 5-6 saat boyunca tatlıyı dinlendireceğim. Tatlı dinlendi. Şimdi servis tabağına aldım. En son üzerine biraz fıstık ekliyorum. Servis yaparken genellikle kaymak ya da dondurma ile servis yapıyorum. Çok yakışıyor. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi közlenmiş sebze çorbası yapacağız. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine 3 tane kapya biber koydum. 2 tane domatesi halka halka kestim. Onları da koydum. Bir tane kuru soğanı da yine aynı şekilde halka halka kestim. Tepsiye koydum. Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyeceğim. 180 derece fırında 45 dakika kadar közleyeceğim. İsterseniz farklı baharatlar da koyabilirsiniz. Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı alıyorum. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Tereyağını eritiyorum. Eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Tepeleme olmasın. Ve unu kavuruyorum yaklaşık 2-3 dakika. Un kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 2 dakika daha kavuruyorum. Sebzeler közlendi. Sadece kırmızı biberlerin kabuklarını soydum. Onun haricinde sebzeleri doğramadım. Başka bir şey yapmadım. Zaten blenderdan geçireceğim için. Sebzeleri de ekledim. Biraz daha kavuruyorum. 1 litre kadar sıcak su ekliyorum. Ve karıştırıyorum. 10 dakika böyle kaynatacağım. Daha sonra blenderdan çekeceğim. Eğer kıvamı yoğun gelirse biraz daha sıcak su eklemesi yapabilirim. Şimdi tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çorbayı blenderdan çekiyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Biraz da karabiber ekliyorum. Siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz.
Karıştırıyorum ve bitmiş hali bu şekilde. İsterseniz servis yaparken süt ya da krema da kullanabilirsiniz. Şimdi semizotu salatası yapacağız. Yarım bağ kadar semizotu, bir tane kırmızı soğan, bir tane domates, 2 tane sivri biber, ve bir tane salatalığı küçük küçük doğradım. Bir kabın içerisine aldım. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Biraz daha tuz ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli bir salata. Özellikle semizotu seviyorsanız eğer bunu da denemelisiniz. Servis tabağına alıyorum. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi ana yemeği yapacağız. Tavuklu çökertme kebabı yapacağız. Normalde et de yapılıyor ama ben bu sefer tavukla denemek istedim. 400 gram tavuk göğsü kullanıyorum. Tavukları jülyen kesiyorum. Yani parmak parmak kesiyorum. Hatta biraz daha inceltiyorum. İsterseniz tavuğun farklı bir bölgesiyle de yapabilirsiniz bu yemeği. Tavukları marine etmek için bir sos hazırlayacağız şimdi. Yarım çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı zeytinyağını tavukların üzerine gezdiriyorum. Kırmızı toz biber, pul biber, kekik, tavuk çeşnisi ve tuz ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, her yemekte olduğu gibi. 5-6 saat bu şekilde bekleteceğim. Eğer vaktiniz varsa bunu geceden de hazırlayabilirsiniz. Buzdolabında bekletebilirsiniz. Öyle çok daha iyi olur. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. 5-6 saat kadar bekletiyorum. Yemeği pişirmeye yakın patateslerimi doğruyorum. Bu kebabın en önemli özelliklerinden bir tanesi patateslerin ince ince doğranmış olması. Kürdan gibi oluyor patatesler. Elimden geldiği kadar ince doğramaya çalıştım. 3 tane patates kullandım. İnce ince doğruyorum. 10 dakika kadar soğuk suda bekleteceğim. Daha sonra kızartacağım. Tavuğu pişirmek için saç tava kullandım. Tavamı iyice ısıttım. Daha sonra üzerine tavukları ekledim. Ve kavurmaya başlıyorum. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte ara sıra kavurarak pişireceğim. Kapağı kapalı olursa çok daha güzel pişer. Tavuklar yumuşayana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika pişirdim ben. Daha sonra kızartmış olduğum patatesleri servis tabağına alıyorum en alta. Patatesler ince kesildiği için çıtır çıtır oluyor. Patateslere tuz koymayı da unutmayın bu arada. Şimdi sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Yine bu yemeğin olmazsa olmazlarından bir tanesi sarımsaklı yoğurt. Üzerine tavukları koyuyorum. Kenarlarına fırında közlemiş olduğum domates ve biberleri koyuyorum. Bu hem lezzet açısından hem de görsel açıdan çok güzel oluyor. En son üzerine kırmızı toz biber ve tereyağlı karışımı gezdiriyorum. Bence bu da yemeğe çok güzel bir lezzet veriyor. Bu karışımı hafif yakıyorum. Öyle olunca çok daha güzel oluyor bence. En üstte de çok az maydanoz koydum. Ve bitmiş hali bu şekilde. Yemeklerim hazır. Umarım size de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.